Kızılcık Şerbeti yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce ücretsiz bir şekilde videomuzu beğenirseniz çok mutlu olurum. Ayrıca Kızılcık Şerbeti'nden en güncel gelişmeleri takip etmek için kanalımıza abone olup bildirimleri açın. Dizimizin yeni bölümünde Fatih ve Başak resmen evlenecek. Her ne kadar son sahnede Başak gizem yaratsa da burada Fatih'e ufak bir korku salmak istediğini ve yeni bölümde çok geçmeden nikah memuruna evet diyeceğini düşünüyorum. Ardından Fatih ile Başak evlenecek. Ancak iki ailenin mutluluğu kısa sürecek. Çünkü Başak'ın annesi düğünde rahatsızlanacak ve ardından hayatını kaybedecek. Başak için yeni bölüm bir hayli sancılı olacak. Fatih ise bu süreçte Başak'ın yanında olmaya ve ona destek vermeye devam edecek. Fatih, Başak'ın ne kadar üzüldüğünü görecek ve bu süreçte Başak'ı mutlu edecek alternatifler bulmaya çalışacak. Ancak Fatih'in kendisi de üzgün. Fatih hala Doğa'yı unutamıyor ve unutması da öyle kolay görünmüyor. Başak da bunun farkında ve dizimizin yeni bölümünde hem Fatih'in hem de Başak'ın mutsuzluğu yüzünden okunacak. Başak çok geçmeden Fatih'in ne kadar mutsuz olduğunun farkına varacak ve bu evliliği çok sürdürmeyeceklerini, çok zaman geçmeden boşanacaklarını söyleyecek. Ancak bu durum Fatih'i etkileyecek. Çünkü Fatih Başak'a alışmıştır. Ben Fatih ile Başak'ın kolay bir şekilde boşanacaklarını düşünmüyorum. Bu ikili her ne kadar zorunluluktan evlenmiş olsalar da çok geçmeden aralarında gerçek bir aşkın doğacağını ve Fatih ile Başak'ın arasında mutlu sahneler göreceğimizi düşünüyorum. Tabi bu çiftin önündeki engelleri de unutmamak lazım. Fatih ve Başak'ın önünde çok büyük bir Tuncay engeli var ve Tuncay olduğu sürece Fatih ile Başak'ın mutlu olmasını çok mümkün görmüyorum. Tuncay karakterinin iyi biri olmadığını biliyoruz. Bunu anlatmaya gerek yok. Her ne kadar şu anlık Tuncay'ın sırrı tam anlamıyla ortaya çıkmış olmasa da Tuncay'ın bakışları, garip hal ve hareketleri onun ne kadar kötü biri olduğunu bizlere gösteriyor. Ancak Başak konusunda Tuncay'la aynı düşünmüyorum. Evet, Tuncay kötü bir karakter. Ancak Başak kötü birisi değil. Başak sadece Tuncay'ın yalanlarına inanmış ve onun yalanlarıyla büyümüş bir karakter ve bundan dolayı düşünce yapısı Tuncay'a göre şekillenmiş, ona göre gelişmiş. Ömer dizimizin yeni bölümünde de Tuncay'ın peşinde olacak ve çok geçmeden Tuncay'ın gerçek yüzünü ortaya çıkaracak. İzleyiciler bu Tuncay hikayesini çok sevmedi. Ben bundan dolayı senaristlerin bu durumu dikkate alacağını ve çok geçmeden Tuncay hikayesinin çözümleneceğini düşünüyorum. Tuncay'ın gerçek yüzünün ortaya çıkması ve ardından sonunun gelmesiyle beraber Başak'ın çok daha iyi birisine dönüşeceğini ve daha fazla Tuncay'ın yalanlarına inanmayacağını düşünüyorum. Bunun ardından Fatih ile Başak'ın arasında güzel bir ilişki görmemiz olası. Peki siz Fatih ile Başak'ı birbirlerine yakıştırdınız mı? Yorumlar kısmında bu ikili hakkındaki düşüncelerinizi bekliyorum. Öte yandan dizimizin yeni bölümünde Ömer ve Bade arasında sahneler görmeye devam edeceğiz. Son bölümde Ömer ve Bade birbirlerine yakınlaşmış ancak sonrasında Ömer bu durumdan pişman olmuştu ve Bade de gece yaşananlardan dolayı Ömer'den özür dilemişti. Dizimizin yeni bölümünde Ömer ve Bade'nin arasında sahneler izlemeye devam edeceğiz. Çok geçmeden bu durumun Kıvılcım'ın dikkatini çekeceğini ve Kıvılcım'ın Ömer'i kıskanmaya başlayacağını düşünüyorum. Ömer ise şu anlık Bade'ye hiçbir şey hissetmese de çok geçmeden bu ikilinin arasında bir aşkın başlayacağını ve Bade ile Ömer'in arasında güzel sahneler izleyeceğimizi düşünüyorum. Ancak buraya bir parantez açmak gerekiyor. Ömer belki kafa karışıklığından Bade ile birlikte olacaktır. Ancak Bade'ye karşı hiçbir zaman gerçek hisler beslemeyecektir. Bade ise çoktan Ömer'e alıştı ve kendisini Kemal Bebeğin annesi ve Ömer'in de eşi olarak görmeye başladı ve bununla ilgili hayaller kuruyor. Ben Bade'nin çok da sağlıklı bir psikolojisinin olduğunu düşünmüyorum. Eğer ilerleyen bölümlerde Ömer ve Bade arasında bir ilişki, ardından bir ayrılık görürsek devamında Bade'nin tehlikeli birine dönüştüğünü izleyebiliriz. Bade burada Kemal Bebeğe zarar vermeyi amaçlayabilir ve Kıvılcım'la Ömer'i yeni bir sınav bekliyor olabilir. Kıvılcım'la Ömer bir süre birbirlerinden uzak kalacak. Ancak sonrasında bu ikili gene bir araya gelecektir. Çünkü hem Kıvılcım hem de Ömer hala birbirlerine karşı derin hisler besliyor. Sadece ikisinin de birbirlerine karşı kırgınlıkları var ve bu kırgınlıkların geçmesi hiç de kolay değil. Aslında Ömer'in bir sözü her şeyi toparlar ancak o söz Ömer'in ağzından kolay bir şekilde çıkacak gibi değil. Kıvılcım ise son zamanlarda yaşadıklarından çok etkilendi. Evet, Ömer konusunda Kıvılcım'ın haksız olduğunu belirtmeye gerek yok. Bunu öncesinde sizlere defalarca söyledim. Kıvılcım yaptığında çok haksızdı. Ancak burada Ömer'in de haksız olduğu bir konu var. Kıvılcım evladını kaybetti
ve Ömer Kıvılcım'a bir başsağlığı dilemedi. Aralarında bunca yaşanan ilişki varken ve bırakın her şeyi, Ömer'le Kıvılcım'ın bir bebeği varken Ömer'in hiçbir şekilde Kıvılcım'ı arayıp sormaması Ömer açısından büyük bir hata. Bu konu hakkında sizlerin düşüncelerini bekliyorum. Sizce Ömer Kıvılcım'a olan tepkisinde haklı mı? Yoksa Ömer'in de haksız olduğu konular var mı? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşın. Yorumlar kısmında bir sohbet ortamı oluşturalım. Öte yandan son bölümde Kıvılcım'ın Asude ile Asil'le konuştuğunu gördük. Hatta Asude'nin tekneye binme teklifi Kıvılcım'ı tetiklemişti ve Kıvılcım burada zor anlar yaşamıştı. Kıvılcım'ın burada yaşadığı duygusal anlar bizleri de fazlasıyla etkiledi. Dizimizin yeni bölümünde Asude ile Kıvılcım arasında sahneler görmeye devam edeceğiz. Asude bir kez daha Kıvılcım'a iş teklifini yineleyecek ve çok geçmeden Kıvılcım'la Asude çalışmaya başlayacak. Kıvılcım'ın güç kaybeden Asil'le Asude'ye büyük desteğinin olacağını ve Kıvılcım'ın şirkette çalışmaya başlaması Ömer açısından dengeleri değiştirecek hamle olacağını düşünüyorum. Biliyorsunuz ki Tuncay da eşini kaybetti ve ben Tuncay'ın hayatında yeni bir sayfa açacağını ve burada Kıvılcım'la Tuncay'ın tanışacağını, ardından buradan doğan bir aşk izleyeceğimizi düşünüyorum. Tuncay ile Kıvılcım arasında bir aşk görmemiz en çok Ömer'i etkileyecektir ve Ömer bu süreçte zor anlar yaşayacaktır. Ancak burada heyecan dolu sahneler izleyeceğiz. Peki Nursema'yı neler bekliyor? Nursema'nın konuştuğu gizemli kişi kim? Gelelim bu sorunun cevabına. Nursema'nın konuştuğu gizemli kişi son bölümde de gizemini korumaya devam etti. Dizimizin yeni bölümünde bu karakterle ilgili daha fazla bilgi sahibi olacağımızı ve çok geçmeden bu karakterin dizimize dahil olacağını düşünüyorum. Nursema'nın konuştuğu kişi onun eski ilişkilerinden biri. Burada diziye katılacağı belli olan iki isim var. Bunu önceki analizlerimde de sizlere söylemiştim. Bir kez daha söyleyecek olursam hem İlhami hem de Rüzgar ilerleyen bölümlerde dizimize dahil olacak. Ben Nursema'nın konuştuğu kişinin İlhami olduğunu düşünüyorum. Çünkü Nursema'nın Rüzgar'a tepkili olduğunu biliyoruz. Çünkü Rüzgar Nursema'yı terk etmişti. Ve bir anda Nursema'nın şen şakrak Rüzgar'la konuşması bana çok mantıklı gelmiyor. İlhami'nin ise Nursema'ya hiçbir yanlışı olmadı. Aksine Nursema İlhami'yi terk etti. Bundan dolayı Nursema'nın konuştuğu kişinin İlhami olduğunu ve ilerleyen bölümlerde önce İlhami'nin ardından Rüzgar'ın dizimize dahil olacağını düşünüyorum. Bakalım İlhami bu sefer Nursema'yı gene elinden kaçıracak mı? Yoksa bu sefer İlhami ile Nursema aşkımı göreceğiz. Peki Rüzgar'ın gelişi Nursema'nın hayatını nasıl değiştirecek? Nursema Rüzgar'ı affedip geçmişte Nursema ile Rüzgar'ın arasında göremediğimiz sahneleri bu sefer izleyebilecek miyiz? Yoksa Nursema'nın seçimi İlhami'den yana mı olacak? Bunu hep birlikte izleyip göreceğiz. Nursema'ya en yakıştırdığınız partneri yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İlhami mi, Rüzgar mı? Belki de sizin seçimleriniz senaryoyu değiştirecek bir hamle olacaktır.